Dostlar selamünaleyküm. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş aralıksız devam ediyor. Taraflar birbirlerini ağır şekilde vuruyorlar. ABD ve İsrail tarafı daha çok hava kuvvetlerinden faydalanıyor. Tabi İran tarafının böyle bir imkanı yok. Elindeki tek kozu balistik füzeler ve o konuda gerçekten iyiler. Ve onlar da yoğun şekilde bu balistik füzeleri kullanıyorlar. Ama saldırdıkları yerlere bakınca herkesin aklına benzer sorular geliyor. Neden İran tekrar Körfez ülkelerindeki aynı yerleri vuruyor? Bunun yerine eğer ki ABD'nin canını yakmak istiyorsa ABD'nin uçak gemisini vurmaya çalışması daha mantıklı olmaz mıydı? Bunca füzeyi Körfez ülkelerine atacağına ABD'nin uçak gemisini ve onunla birlikte gelen savaş gemilerini atsa ve uçak gemisini batırsa çok daha büyük bir zarar vermiş olmaz mıydı? Bugün bu soruları hızlıca cevaplıyoruz. Dün İran 4 füzeyle ABD'nin uçak gemisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. ABD tarafı da saldırıları yalanlamadı ama füzelerin gemiye ulaşmadığını söyledi. Böyle olunca bir soruyu cevaplama ihtiyacı doğdu. Bu soru çok soruluyor. Neden İran ABD'nin Körfez'deki askeri üslerini vurmaya devam ediyor da burnunun dibindeki uçak gemisine saldırmıyor? Bu soru özellikle ilk kısmını düşündüğümüzde çok haklı bir soru. İran savaşın ilk gününden beri Körfez ülkelerini vuruyor. Oradaki ABD askeri üslerine hedef aldığını söylüyor. Kendi açısından bu konuyu düşünürseniz evet kendince haklı. Ama özellikle Bahreyn'de, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaç tane askeri üssü defalarca vurdular. Ölen ABD'li asker sayısı kaç? 3. Bir tane ağır yaralanmıştı, onunla 4 oldu. Demek ki bu askeri üslerde kimse yok. Faaliyet yok ya da en azından minimuma indirilmiş durumda. Aynı yerleri tekrar vurmanın bir anlamı var mı? Yok. Sadece Körfez ülkelerini de gereksiz şekilde karşına alıyorsun. İsrail'i vuruyorsun. Bu makul bir seçenek. ABD'nin hareketlilik tespit ettiğin üslerini vurdun. Buna da eyvallah. Peki burnunun dibine kadar gelen bir uçak gemisini ve onca savaş gemisini neden hedef almıyorsun? Şöyle bir hayal etsenize. İran ABD'nin buraya gönderdiği uçak gemisini batırsa ve bunun videosunu dünyaya servis etse neler olurdu? Bakın yer yerinden oynardı. Hatta bu iş belki Trump'ın koltuğundan olmasına kadar gidebilirdi. O kadar etkili bir hamle olurdu. Ama buna rağmen İran bugüne kadar sadece 4 tane balistik füze attı uçak gemisine. Peki neden? Bunun birçok sebebi var. Bazıları teknik sebepler, bazıları siyasi sebepler. Hepsine şöyle kısa bir değinelim. Öncelikle teknik sebeplere bakalım. İran'ın bir balistik füze gücü var. İnkar edilemeyecek kadar da iyi durumdalar bu konuda. Zaten kayda değer tek güçleri de bu. Başka hiçbir konuda ciddiye alınacak durumda değiller. Tabi unutmadan bir de kamikaze dronları var ama uçak gemisi için kamikaze drone en fazla satürasyon yani doyurma saldırısı yaparken işe yarar. Onun dışında bir işe yaramaz. Peki İran'ın bu balistik füzeleri uçak gemisini vursa ne olur? Çok yüksek ihtimalle batıramaz. Yani bir uçak gemisini batırmak kolay iş değil. Ama pistine tek bir balistik füzenin denk gelmesi o uçak gemisini artık uçak kaldıramaz hale getirir. Haliyle amacınıza da ulaşmış olursunuz. Böyle konuşunca bu işler çok kolay gibi görünüyor tabii. Ama maalesef gerçekte o kadar basit değil. Çünkü bir balistik füzeyi fırlatmanız için hedefin tam koordinatına ihtiyacınız var. Ama uçak gemileri sabit değiller. Mesela ABD'nin bölgedeki uçak gemileri için konuşursak saatte 56 kilometre hızla hareket ediyor bunlar. Buna rağmen balistik füzeyle hedef alınabilirler ama bunu yapılabilmesi için İran'ın sürekli ve kesintisiz uydu takibi yapabilmesi gerekiyor. Ya da uzun menzilli bir deniz devriye uçağına sahip olması, onu da hedef olmadan bölgede uçurabilmesi gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman balistik füzeyi sadece bir tahminle fırlatırsınız. Bu da tabii ki yüksek ihtimalle hedefini bulmaz. Peki atmosferden girdikten sonra gemiyi görünce manevralarla bu düzenlenemez mi derseniz, balistik füzeler terminal safhaya geçtiği zaman eskiden manevra yapamıyorlardı. Şimdi genel olarak ufak tefek bile olsa manevra yapabiliyorlar. Ama balistik füzelerde bir dezavantaj var. Bunlar atmosfere 5 Mach ve üzeri hızlarda giriyorlar. Sürtünmeden dolayı bu füzelerin burnunda aşırı bir ısı oluşuyor. Ve bu ısı füzenin çevresindeki havayı iyonize ediyor. Bu şekilde bir plazma tabakası oluşuyor. Bu plazma tabakası füzenin üzerindeki radar ve optik sensörlerin hedefini görmesini engelleyebiliyor. Bu da terminal safhada manevra yapıp hareketli gemiyi bulmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Yani önceden koordinatların verilmesi gerekiyor terminal safhaya geçmeden önce. Tabi mesele sadece bununla da sınırlı değil. Uçak gemileri tek başlarına gezmezler. Kendilerini de tek başlarına korumazlar. Genelde katmanlı bir hava savunma ağıyla donatılırlar. Mesela ABD'nin uçak gemisi için bir değerlendirme yaparsak, uçak gemisi grubundaki destroyer'lar Aegis balistik füze savunma sistemiyle donatılıyorlar. Mesela bu sistemdeki standart füze 3 balistik füzeleri atmosferin dışındayken yani orta safhadayken uzayda vuruyor. SM-3 bir harp başlığı taşımıyor. Doğrudan çarparak hedefi yok ediyor. 2 sene önce ve geçen sene İran'ın İsrail'e yaptığı balistik füze saldırılarında bu SM-3 %90'ın üzerinde başarı göstermişti.
Diyelim ki başarısız oldu. Bir İran füzesi bu katmanı geçti. Bu sefer karşısına SM-6 çıkacak. SM-6 füzeleri, balistik füzeleri terminal safhada. Yani dalışa geçtikten sonra vurmak için var. Yani teknik anlamda baktığınız zaman İran'ın balistik füzelerinin hem bu iki katmanı geçebilmesi hem de bunları geçtikten sonra uçak gemisini hedef alabilmesi gerekiyor. Yani onu tutturabilmesi gerekiyor. Bu çok zor bir iş. Sadece İran için demiyorum. Genel olarak balistik füzeyle bu işi yapabilmek imkansıza yakın. Sadece tahmini rotalara fırlatırsınız, denk gelirse gelir gibi bir durum var. Bir de mesele sadece teknik zorluklarla sınırlı da değil. Bu işin bir de siyasi yönü var. Diyelim ki uçak gemisini vurabilecek kadar iyi manevra yapabilen çağın ötesinde bir balistik füze geliştirdiler. Yani atsalar %100 ABD'nin uçak gemisini batıracaklar. Atarlar mıydı derseniz ben zannetmiyorum. İran yine de o füzeyi atıp o gemiyi vurmazdı. Çünkü büyük bir askeri güçle savaşıyorsanız gerginliği belli bir seviyede tutmak istersiniz. Çünkü gerginliğin dozunu iyice arttırırsanız ve karşıdaki düşman size topyekün saldırma kararı alırsa bunun bedeli ağır olur. Bunu bildiğiniz için de daha ağır bir tempoda, uzun bir vadede verebileceğiniz maksimum hasarı vermek istersiniz. Yani ondan küçük küçük koparmak istersiniz. Bir anda büyük bir parça alırsanız bu iş size zarar olarak dönebilir. İran bunun farkında ve İran'ın genel olarak stratejisi savaşa girmeden baskı kurmak üzerine kuruluydu. Tahran şu an mecburen savaşa girdi. En azından baskı kurmak için balistik füzeleri kullanmaya çalışıyor. Bu gergin günler bittiğinde, yani şu son olayların gazı iyice geçtiğinde ABD masaya oturmak isterse emin olun ki hemen otururlar masaya. Sadece öncesinde biraz hasar vermeleri gerekiyor. Çünkü adamların en üst düzey isimleri öldürüldü. Tabi uçak gemisini vurmak bunu imkansız kılar ve ABD topyekün bir hava harekatına girişir ki İran'ın isteyeceği en son şey bu. Çünkü biliyorsunuz İran'ın hava savunma konusundaki altyapısı yerlerde. Bir diğer siyasi sebep de caydırıcılığını kaybetme korkusu. İran'ın bu bölgedeki en büyük gücü, yani vekil güçlerinin üzerindeki hakimiyetinin en büyük sebebi füzelerinin oluşturduğu bilinmezlik ve onlar üzerine yaptıkları propaganda. İran en son İsrail'le çatıştıklarında bunu nasıl bir başarı hikayesi gibi anlattı? İsrail'in hava savunma sistemlerini aşıp da hedefi bulabilen hipersonik füzelerin görüntüleri sayesinde. Yani aslında o füzelerle elde ettiği sonuçtan dolayı adından söz ettirmedi. Yoksa İran'ın o inanılmaz hızlarda dalışa geçen ve Tel Aviv'de farklı bölgeleri vuran balistik füzeleri hangi önemli hedefleri vurmuş bugüne kadar? Ya da İran'ın yüzlerce füzeyle yaptığı saldırıdan sonra kaç kişi ölmüş bir araştırın. Yani aslında baktığınız zaman başarılı değil, başarısız bir saldırıydı o. Ama İran, İsrail'in hava savunma ağını aşabileceğini gösterdi. Bu yüzden kendi ürettiği balistik füzelerin bu bölgede bir ağırlığı oldu. Şimdi aynı İran, ABD'nin çok ciddi şekilde korunan uçak gemisine yüzlerce balistik füzeyle saldırı düzenlese ve bunların hiçbirisi savunma hattını geçemese ne olur? İran'ın onlarca yıldır inşa ettiği caydırıcı füze gücü efsanesi bir gecede çöker. Bu da İran'ın bütün caydırıcılığını elinden alır. Bölgede kendi vekil güçlerine bile güven veremez hale gelir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı İran teknik anlamda baktığınızda istese de balistik füzelerle ABD'nin uçak gemisini vuramaz. Yani ihtimal çok çok düşük. Vurabilecek olsa da zaten istemezdi. Çünkü bu işin bir de siyasi yönü var. Bunun bir bedeli var ve o bedel şu an İran'ın uğraşmak isteyeceği en son şey. Bunu da İran'ı aşağılamak ya da küçümsemek için söylemiyorum. Mantıklı herhangi bir devlet zaten şu anda bunu yapardı. Yani kısaca özetlemek gerekirse İran neden balistik füzelerle ABD'nin uçak gemisini vurmaya çalışmıyor sorusunun hem teknik hem de siyasi açıdan birçok cevabı var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde önümüzdeki sonuç tam olarak şu: İran çok yüksek ihtimalle istese de vuramaz. Ama vurabilecek olsaydı da muhtemelen istemezdi. Allah'a emanet olun.